Hikayeyi biraz geri almak istiyorum. 8 yaşımda okul için erken kalktığım bir sabah televizyonda ilk kez seninle tanışmıştık. Kaşların çatık, sinirli sinirli davranıyor, arkadaşlarına uyarılarda bulunuyordu. İşte her şey böyle başladı. Basketbola başladığım zamanlar çok da yetenekli değildim. Ama seni izledikçe, hareketlerini gördükçe bazı şeyleri yapma isteğim daha da arttı. Her giren topun ardından Kobe diye bağırmak bir refleks olmuştu benim için artık. Lakers ile olan bağını gördükçe bu oyunu daha da sevdim. Sen benim için artık süper kahramandan farksızdın. Kazandığın şampiyonluklar sonrasında yaptığın ikonik hareketler hala dün gibi aklımda. ...22 Ocak 2006'da her hafta sonu sabahı olduğu gibi sabahın köründe kalkıp televizyon başına geçmiştim. Üçüncü çeyreğin sonuna doğru bir şeylerin raydan çıktığını hissetmeye başlamıştım. 51 sayıya ulaşmıştım ve bir koca çeyrek daha vardı önümüzde. Gitgide televizyonun içine kadar girip tarihe tanıklık ediyordum. Maç sonunda 81 sayıya ulaştığın o an hayatımda yaşadığım en karmaşık duyguları yaşıyordum. Tam 81 sayı. Kazandığı şampiyonlukları 11.000 kilometre öteden kendim şampiyon olmuş gibi kutladım. Kaçınılmaz sona yaklaşırken aslında hiç hayal edemiyordum. Bir şekilde Kobe sanki 60-70 yaşına kadar basketbol oynayacak gibi hissediyordum. 2013'te Golden State maçında maçın sonuna 3 dakika kala belki de kariyerinin bittiğini zannetmişti herkes. Aşil tendonu kopmuş bir adamın o halde serbest atış çizgisine gelip 2'de 2 serbest atış atması. Mamba mentality felsefesi başka türlü açıklanamazdı. Zorluklar, sıkıntılar, sakatlıklar karşısında asla pes etmemeyi, çabalamayı, adeta zümrüdü anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğmayı aşılamaya çalışan bir düşünce biçimiyle geri dönmüştü Kobe. Aşık olduğu renkleri, aşık olduğu işini bu şekilde bırakmak ona da yakışmazdı. Emeklilik haberini ilk duyduğum zaman ne yapıp ne edip oraya gelmem gerektiğini hissettim. Hayatım boyunca ders anlamında pek parlak olamamış bir öğrenciydim. Hazırlık okuduğum o dönem okulu yarım dönemde bitirip seni evinde son kez izlemek için yola çıktım. Hayal bile edemeyeceğim hikayenin başlangıcı böyleydi işte. İlk kez Staples Center'a girdiğim o an tarif edemeyeceğim duygular ile doldum. İlk maçını izlediğimde Boston Celtics'e karşı oynamıştım. Kaybetmiştik ama seni görmek benim için maçtan çok daha önemliydi. Ve kariyerinin sonu Utah Jazz maçı. Sönük başladığım 2-3 şut kaçırdıktan sonra tribünler bile bu maçı bir veda maçı olarak görmeye başlamıştı. Ta ki sen o alevi yakana kadar. Maç veda maçından çıkmış, bir gövde gösterisine dönüşmüştü. Tam tamına 60 sayı. 37 yaşında böyle bir kariyere böyle bir son yakışırdı. Maç sonu tanımadığım insanlar ile sarılıyor, çılgınlar gibi adını haykırıyordum. Maç sonu eline mikrofonu almış bize sesleniyordu. Aklımda kalan tek bir cümle var o akşam için. Mamba out. Türkiye'ye döner dönmez bacağıma kocaman bir portre dövmeni yaptırdım. Formanın içine sığmayan bir yüreğinin olduğunu, kazanma hırsıyla yanıp tutuşan bir yüz ifadeni. Hayatım boyunca oraya baktığımda her zaman kararlı, azimli, hırslı olacaktım. Sana ait tüm başarılar, tüm haberlerin, her şeyin odamda bir kutunun içinde artık benimleydi. Tüm ayakkabı serilerini de tamamlamıştım. Ta ki bir arkadaşımın bana özel tasarladığı bir ayakkabı oluncaya kadar. Semih bana öyle bir ayakkabı yapmıştı ki dövmemle birebir uyuşan harika bir ayakkabı. İçine de bir not yazmıştı. Notta da şöyle yazıyordu. Hayranlığına hayran kaldığım için bunu sana yapmak istedim demişti. 26 Ocak 2020. Haberini aldığım o gün maç izlemek için televizyon karşısına geçmiştim. Bir yandan da Twitter'da haberleri okuyordum. Bir anda ana sayfama senin haberin düştü. Yalandır dedim ilk önce. Bir haberin yalan olması için her şeyimi vermeye hazırdım. Kalbimden bir şeyler koptu gitti. Saatler geçtikçe olayın detayları ortaya çıkıyor.
ve benim yapabileceğim hiçbir şey olmadan öylece izliyordum. Birkaç gün içerisinde hemen uçak biletlerimi aldım ve şimdi buradayım. Seni son bir kez anmak, son bir saygı duruşu yapmak için. 8 yaşında bir çocuğun kahramanı olduğun için, Mamba Mentality felsefesini bana benimsettiğin için sana sonsuz teşekkür ederim. Bana yaşattığın onlarca güzel an, onlarca güzel his için sonsuz teşekkür ederim. Sen benim her zaman kahramanım olarak kalacaksın. Seni çok seviyorum kahramanım.